Merhaba, yeni kitabımız Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler. Marcus Aurelius, milattan sonra 121 yılında Roma'da doğdu. Döneminin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. Milattan sonra 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak hüküm sürdü. Stoacı imparator, filozof imparator gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius, barışçı bir insan olmasına rağmen hükümdarlığının çoğunu seferlerde geçirdi. Milattan sonra 169 yılı sonlarında Germen kavimlerine karşı düzenlenen bir sefer esnasında yazmaya başladığı Kendime Düşünceler, Stoacılık özellikle de Roma Stoası açısından büyük bir öneme sahiptir. Sağlam bir eşitlik ve özgürlük inancına sahip olan Marcus Aurelius, İmparatorluğu boyunca doğayı bilip anlayarak yaşamaya çalışmış, her şeyin ortasına insanı koymuştur. Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde, kendinden önceki sezarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır. Gelelim kitapta dikkatimi çeken ve sizlerle paylaşmak istediğim yerlere. Sabahları kalkmayı canın istemedikçe şunu hatırla. İnsanlık görevi için kalkıyorum. Eğer bunun için doğduysam, bunun için dünyaya gönderildiysem neden huysuzlanıyorum? Çarşaflara, örtülere sarılıp kendimi ısıtayım diye mi yaratıldım? Fakat bu daha keyifli. Öyleyse keyif çatmak için mi dünyaya geldin? Eyleme geçmek, çaba harcamak için değil mi yani? Bitkilerin, küçücük kuşların, karıncaların, örümceklerin, arıların üstlerine düşen her şeyi yaptıklarını, ellerinden geldiğince dünyanın düzenine katkıda bulunduklarını görmüyor musun? Ve sen insanların görevlerini yerine getirmesini istemiyorsun, öyle mi? Kendi doğanın sana buyurduklarını yapmakta acele etmeyeceksin, öyle mi? Fakat dinlenmem gerek. Tabii ki benim de dinlenmem gerek. Yine de doğa, yemek, içmek gibi bunun da ölçülerini ve sınırlarını belirlemiştir. Oysa sen yararlı dinlenme ölçüsünü aşıyorsun. Fakat eyleme gelince gereğinden azını yapıyorsun. Hatta payına düşen ölçünün altında kalıyorsun. Aslında sen kendini sevmiyorsun. Sevseydin doğanı ve doğanın gereğini de severdin. İşlerini seven insanlar çalışırken yemek yemeyi, yıkanmayı dahi unuturlar. Fakat sen kendi doğana, bir işlemecinin işlemesine, dansçının dansa, para gözün paraya, kendini beğenmiş birinin küçücük şöhretine verdiğinden daha az değer veriyorsun. Ve böyle insanlar ne olursa olsun işlerine karşı tutkulu bir sevgi beslerler. Yemek yemeyi, uyumayı unuturlar ve zamanlarını harcadıkları işleri daha da ileri götürmek isterler. Toplum yararına olan işler sana daha değersiz ve daha itibarsız mı görünüyor? Tedirgin edici ve uygunsuz düşünceleri kovmak, silmek ve çabucak sükunete ulaşmak ne kolaydır. Doğaya uygun her düşüncenin ve her eylemin sana layık olduğuna inan. Bunların ardından gelecek herhangi bir kınama ya da söz dikkatini dağıtmasın. Güzel olan eylem ve sözlere layık olmadığını hiç düşünme. Çünkü bütün insanların kendilerine has yönetici ilkeleri vardır. Kendilerine özgü dürtülerle hareket ederler. Sen onlara bakma. Kendi doğanı ve doğayı izle eylemlerinle. Her ikisi de aynı yola çıkar. Sözün özü tek bir uyum vardır ve tıpkı evrenin tüm bedenlerden oluşmuş tek bir beden olması gibi kader de tüm nedenlerden oluşmuş tek bir nedendir. Bu söylediğimi en cahiller bile anlar. Çünkü başına öyle bir şey geldi derler. Yani birinin başına şöyle bir şey gelmeliydi veya başa gelen şey zaten yazılan şeydi. Öyleyse Asklepios'un buyurduğu şeyleri kabul ettiğimiz gibi bunları da kabul etmeliyiz. Bunlar her zaman hoş olmayabilir. Ama sağlığa kavuşma umuduyla içtenlikle kabulleniriz. Demek ki sağlığın için olduğu gibi evrenin doğasıyla uyumlu eylemlerin yerine getirilmesi zor, nahoş olsa bile kabullen. Çünkü bunlar seni evrenin sağlığına, Zeus'un refah ve muvaffakiyetine götürür. Bütüne faydası olmasaydı insanın başına hiçbir şey gelmezdi.
Çünkü doğa ne tür bir doğa olursa olsun kontrol etmesine uygun olmayan bir şeyi var etmez. Bu yüzden iki nedenden dolayı başına gelenlere katlanman gerekir. İlki, başına gelenler senin başına gelmiştir. Senin için sana uygun olarak düzenlenmiş, en başından beri yazgınla ve ilk nedenlerle birlikte örülmüştür. İkincisi ise her bireyin başına gelenler kendi refahına olduğu kadar evrenin refahına da hizmet eder ve Zeus adına yemin ederim ki evreni ayakta tutan, dengesini sağlayan nedenlerden biri de budur. Çünkü yalnızca nedenlerin değil, evreni oluşturanların bağlantısının ve sürekliliğinin herhangi bir parçasını koparırsan, evrenin kusursuzluğu zedelenir. Yani şikayet etmek, bu bağı koparmak, onu ortadan kaldırmaktır. Neyi sık sık düşünüyorsan aklında ona benzer bir şey olacaktır. Çünkü ruhu dolduran düşüncelerdir. Bu yüzden ruhunu şöyle şeylerle doldur. Yaşamını sürdürebileceğin herhangi bir yerde iyi yaşamak da mümkündür. Fakat sarayda yaşamak mümkün müdür? Evet, sarayda da iyi yaşamak mümkündür. Bir şey ne için yaratılmışsa ona doğru ilerler. Vardığındaysa kendi sonuna ulaşır ama bu vardığı yer herkese fayda ve iyilik getirir. Demek ki düşünebilen canlının iyiliği toplumdadır. Biz insanların toplum için yaratıldığı uzun zaman önce ortaya kondu. Aşağı varlıkların daha üst varlıklar için, daha üst varlıkların da birbirleri için yaratıldığı açık değil mi? Yaşayan varlıklar cansızlardan, düşünebilen varlıklarsa sadece canlı olanlardan daha üstündür. İmkansız olan şeyleri kovalamak deliliktir. Fakat kötü insanların bunu yapmaması da imkansızdır. Hiç kimsenin başına yaratılışı gereği katlanamayacağı hiçbir şey gelmez. Diğerlerinin başına gelenler senin de başına gelir. Ama diğerleri ya cahillikten ya zihinlerinin azametini kanıtlamak için sarsılmamış, hiç zorlanmadan katlanmış gibi görünmek isterler. Doğrusunu söylemek gerekirse cehaletin ve kibrin bilgelikten güçlü olması şaşırtıcıdır. Çok yakında küle ya da iskelete dönüşeceksin. Bir ihtimal ismin kalacak geriye. Belki o bile kalmayacak. İsim dediğin sadece ses ve yankıdır. Hayatta onca onurlandırdığımız her şey boş, çürümüş ve önemsizdir. Birbirlerini ısıran enikler, kavga eden çocuklar gibi önce gülüp sonra ağlarız. Fakat inanç, saygı, adalet, gerçek, dünyanın geniş yollarından Olimpos'a uçup gittiler. Algıladığın nesneler değişken ve istikrarsızsa, bizim duyu organlarımız güçsüz ve yanlış izlenimlerle kolayca kandırılabiliyorsa, zayıf ruhumuzun kendisi kandan bir nefese ve böyle bir dünyada itibar beyhude ise seni hala bu dünyada tutan ne? Peki ne yapmalı? İçtenlikle yeryüzünden silinmeyi ya da bu dünyadan göçmeyi beklemeli. Fakat o zaman gelene kadar neyle yetinmeli? Yetinmemiz gereken tanrıları onurlandırmak, onları methetmek, insanlara iyi davranmak, onlara katlanmak ve sabretmektir. Etin ve nefesin sınırlarının içindeki şeylerin sana ait olmadığını, senin kontrolünde olmadığını hatırlamaktır. Doğru yola uygun düşünür, işlerini ona göre yaparsan her zaman rahat bir yaşam sürebilirsin. Tanrı'nın, insanın ve akıllı canlıların ruhlarında şu iki özellik ortaktır. Başkaları seni engellemesin. İyiye sadece doğru düşünce ve eylemlerle ulaş. Gerekirse bu uğurda arzularını sınırla. Bir şeyde kusurum yoksa, eylemlerimin sonucu bir kusura neden olmuyorsa, toplum bunlardan zarar görmüyorsa neden endişeleneyim? Topluma ne zarar verebilir? Geldik 9. kitaba. Ölüme tepeden bakma. Hatta onu sevecenlikle karşıla. Çünkü doğanın isteğidir ölüm. Çünkü gençlik ve yaşlılık, büyüme ve olgunlaşma, dişlerin yenilenmesi, sakalın çıkması, saçlara ak düşmesi gibi döllenme, hamilelik ve doğum gibi yaşamın her dönemindeki doğal işleyiş gibi yaşamın her evresindeki fiziksel değişimler gibidir çözülmemiz. Bu yüzden ölüme karşı kaba hesaplarla, saldırganca, hor görerek yaklaşmak düşünebilen insana göre değildir. Yaşamın olağan işleyişine uygun bir şey olarak beklemeli ölümü. Eşinin karnındaki bebeğinin çıkmasını nasıl bekliyorsan, aciz ruhunun beden denen zardan kurtulacağı anı da öyle bekle.
Eğer kaba ama içine işleyecek basit bir kural istersen, uzak kalacağın maddi şeyleri ve artık ruhunu karıştırmayacak alışkanlıklardan kurtulacağını düşünmek seni ölümle uzlaştırır. Ayrıca o insanlardan, iğrenmeyip aksine nazik bir ilgi göstermen gereken insanlardan da ayrılacaksın. Yine de ölümün seni, aynı fikri paylaştığın insanlardan ayırmayacağını unutma. Bu bizimle aynı düşünceleri paylaşan insanlarla birlikte yaşama olanağı bile bizi yaşamda tutmaya yeter. Ancak şimdi onlarla uyumsuzluk içinde yaşamanın "çabuk gel ey ölüm yoksa kendimi kaybedeceğim" dedirtecek kadar bezdirici olduğunu gör. Hata yapan biri kendine hata yapar. Adil davranmayansa kendine adaletsizlik etmiş olur. Zira kendini kötü biri yapar. Yalnızca bir şeyi yapmak değil, yapmamak da çoğu zaman adaletsizliktir. 12. kitap, yani Kendime Düşünceler kitabında son bölüm. Kendini reddetmezsen dolaylı yollardan erişmeyi umduğun her şeyi zaten elde edebilirsin. Bir başka deyişle bütün geçmişi geride bırakıp geleceği tanrısal öngörüye emanet edersen, tanrılara saygı ve adaletle yalnızca şimdiye yönelirsen. Tanrılara saygı, yazgının sana sunduklarını sevmektir. Çünkü dua onu sana, seni de ona vermiştir. Adalet, doğruları açık bir şekilde döndürüp dolaştırmadan özgürce konuşabilmen, yaptığın her işte yasayı gözetmen ve değerine uygun yapmandır. Başkalarının kötülüklerinin, düşüncelerinin, sözlerinin, etrafında büyüyen şu aciz bedenin hislerinin seni engellemesine izin verme. Bırak etkilenen parçan meşgul olsun bunlarla. Bu yüzden dünyadan ayrılma vaktin geldiğinde her şeyi bir kenara bırakıp yalnızca yönetici ilkene ve Tanrı'ya saygı gösterirsen, yaşamının sona ermesinden değil, asla doğaya uygun bir şekilde yaşamaya başlayamayacağından korkarsan, seni yaratan evrene layık bir insan olursun. Artık yurdunda bir yabancı olmayacaksın. Beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylara her gün şaşıran, bir ona bir buna bağımlı yaşayan birisi olmayacaksın. Tanrı bütün yönetici ilkeleri maddi kabuğu, zarı, derisi olmadan tüm çıplaklığıyla görür. Çünkü tanrısal akıl yalnızca kendisinden akan ve iletilenlere, bunlara dönüşenlere temas eder. Sen de kendini böyle davranmaya alıştırırsan, dikkatini dağıtan pek çok şeyden kurtulursun. Çünkü kendini saran etten kılıfa değer vermeyen, kıyafetlere, eve, üne ve bunun gibi süslere bağlanmaz. 3 şeyden oluşuyorsun. Beden, soluk ve zihin, yani nefes. Bunların ilk ikisi onlarla ilgilendiğin sürece senindir. Fakat üçüncüsü yalnızca senin yönetimindedir. Eğer başka insanların yaptıklarını ve söylediklerini, senin geçmişte yaptığın ve söylediğin her şeyi, gelecekte rahatsız olabileceğin her şeyi, seni saran bedeninle istemsizce doğuştan birleşen soluğunu, dışında dönüp duran girdabı zihninden uzaklaştırırsan, yazgının elinden kurtulan zihnin arınmış ve bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürecek güce sahip olur. Adil olanı yaparak, başımıza gelenleri kabullenerek, doğruları söyleyerek, yönetici ilkeni kendinden, yani bedenin ve onun duygularından, gelecek ve geçmişteki şeylerden ayırabilirsen ve Empedokles'in dediği gibi yalnızlığından keyif alan dairesel bir küre olabilirsen, yalnızca sana ait olan hayatı, yani şimdiki zamanı yaşamayı alışkanlık edinirsen, en azından kalan günlerini dingin, asil ve tanrısal parçanla barışık geçirebilirsin. İnsanın kendini diğer insanlardan daha çok sevmesine rağmen, kendi hakkındaki yargısına, diğerlerinin düşüncesinden daha az önem vermesine hep şaşarım. Şüphesiz karşısına çıkan bir tanrı veya zeki bir öğretmen, insana derinlemesine düşünmemesini veya hemen dile getiremeyeceği bir şey tasavvur etmesini yasaklasaydı, buna bir gün bile sabırla katlanamazdı. Bu yüzden yakınlarımızın bizim hakkımızda fikirlerine kendimizinkinden daha çok saygı duyuyoruz. Ne oldu da insana özgü her şeyi güzellik ve iyi niyetle tasarlayan tanrılar şunu gözden kaçırdılar. Bazı insanlar ve bütünüyle iyi olanlar, tanrılarla çok daha fazla ilişki kuranlar, kutsal işlerde ve ayinlerde Tanrı'ya en yakın olanlar, bir kere ölüyor, yeniden var olamıyorlar. Hatta sonsuza dek yok oluyorlar. İyi insanlar gerçekten böyle bir yazgıya sahipse, şüphesiz onlar için iyi olan budur. Başka bir yazgıya sahip olmaları gerekseydi, tanrılar bunu verirdi onlara. Böyle bir şey adil olsaydı mümkün de olurdu.
Doğaya uyumlu olsaydı doğa bunun nedeni olurdu. Dolayısıyla böyle bir yazgıya sahip olmamandan, ki gerçekten de değilsin, böyle olmaması gerektiğini çıkararak güvenebilirsin. Bunu tanrılara sorduğun saçma ve cüretkar bu sorunda kendin de görebilirsin. Son derece iyi ve adaletli olmasaydılar, tanrılarla bu şekilde tartışamazdık. Tanrılar kendi yarattıkları bu düzende herhangi bir şeyin adaletsizce ve mantıksızca ihmal edilmesine göz yummaz. Sana imkansız görünen şeyleri de yap. Çünkü sol el yeterince alıştırma yapmadığı için çoğu işte yararsız görünür. Oysa birazcık alıştırmayla dizginleri sağ elden daha sağlam kavrar. Ölüm tarafından teslim alınacağında bedenin ve ruhunla nasıl olman gerektiğini, yaşamın kısalığını, geçmişte ve gelecekteki sonsuz zamanı, bütün maddelerin zayıflığını düşün. Şeylerin altında yatan nedensel ilkelerine, eylemlerin amaçlarına, acının, hazzın, ölümün ve ünün ne olduklarına bütün çıplaklığıyla dikkatlice bak. İnsanın ruhsal huzursuzluğundan kimin sorumlu olduğuna, hiç kimsenin başkalarınca engellenemeyeceğine ve her şeyin yargıdan ibaret olduğuna iyice bak. İlkelerini kullanırken gladyatöre değil boksöre benzemelisin. Çünkü gladyatör kılıcını kullanır ve bırakır. Fakat boksörün eli hep hazırdır ve onu yumruk yapmak dışında başka bir şeye gerek duymaz. Şeyleri madde, neden ve amaç olarak inceleyerek gerçekte oldukları şekilde gör. İnsan Tanrı'nın ona uygun gördüğü şeyler haricindekileri yapmama ve Tanrı'dan gelen her şeyi kabullenme gücüne sahiptir. Doğaya uygun olarak gerçekleşen şeyler yüzünden tanrıları suçlamamalı. Çünkü onlar bilerek veya bilmeyerek hiçbir yanlış yapmaz. Ama insanları da suçlamamalı. Çünkü onlar da sadece bilmeyerek yanlış yapar. O halde hiç kimseyi suçlamamalı. Yaşamda olup bitenlerin birine bile şaşıran insan nasıl gülünç, nasıl yabancıdır. Kaçınılmaz bir yazgı ve bozulamaz bir tasarım, bağışlayıcı bir tanrı ya da amaçsız ve kılavuzsuz bir kargaşa. Eğer kaçınılmaz bir gereklilik varsa neden direniyorsun? Bağışlamaya hazır bir tanrı varsa kendini bu tanrının yardımına layık hale getir. Eğer amaçsız ve kılavuzsuz bir kargaşa varsa, böylesine çalkantılı bir denizin ortasında yönetici akla sahip olmak memnun etsin seni. Dalgalar seni sürükleyecek olursa bırak aciz bedenini ve soluğunu olduğu gibi sürüklesin. Zihnini asla sürükleyemezler. Lambanın ışığı sönünceye kadar etrafını aydınlatır ve parlaklığını yitirmez. İçindeki adalet, gerçek ve ihtiyat sen ölmeden evvel neden sönsün? Kötü birinin hata yapmamasını isteyen biri, incirlerden acı öz su çıkarmamasını, bebeklerin ağlamamasını, atın kişnememesini veya kaçınılmaz olan diğer şeylerin olmamasını isteyen birine benzer. Kötü karakterli birinden başka ne beklenebilir? Rahatsız oluyorsan düzelt onu. Bir şey sana uygun değilse yapma. Doğru değilse söyleme. Dürtün senin elinde olsun. Bırak içgüdün sende bir izlenim yaratan her şeyi nedenlerine, maddesine, amacına ve varlığının son bulması gereken zamana göre incelesin. Bir şeye aşırı öfkelenenleri, en ünlüleri, en talihsizleri, en nefret dolu insanları düşün hep. Sonra bir tart. Şimdi nerede bu insanlar? Duman, kül, efsane oldular. Belki efsane bile değiller artık. Yaşamın kurtuluşu her şeyi bütünüyle, bütün gerçekliğiyle, özü ve nedeniyle görmeye, bütün ruhunla doğru olanı yapmaya ve doğruyu söylemeye bağlıdır. Bir iyiliğin hemen ardından, arada küçücük bir mesafe bile bırakmadan bir başka iyilik yaptıktan sonra hayatın tadını çıkarmaktan başka ne kalır geriye? Evlerin duvarlarıyla, dağlarla, başka sayısız şeylerle engellense de bir güneş ışığı vardır. Kendine özgü sayısız bedenlere bölünse de bir ortak öz vardır. Sayısız doğaya ve kendine az karaktere bölünse de bir ruh vardır. Bölünmüş gibi görünse de akıllı bir ruh vardır. Bunlardan artan parçalar, örneğin soluk ve madde, birleşmeye ve birbirlerine çekilmeye meyilli olsalar da duygudan yoksun ve birbirlerine yabancıdır. Benzerine yönelmek ve onunla bütünleşmek, aklın kendisine has özelliğidir ve aklın toplumsal içgüdüsünde bölünmek yoktur. Ne istiyorsun? Varlığını sürdürmek mi? Duygularının arzularının peşinden gitmek mi? Olgunlaşmayı ve olgunlaşmanın durmasını mı? Konuşmak mı, düşünmek mi?
Bunlardan hangisi istemeye değer sence? Bunların hepsini küçümseyebiliyorsan nihai amacın Tanrı'nın ve aklının peşinden git. Ancak öncekilere değer vermek ve ölümle herhangi birinden mahrum kalacağına üzülmek aklın ve Tanrı'nın yolundaki bir engeldir. Her insana zamanın sonsuz uçurumunda ne küçük bir parça ayrılmış. Bir anda sonsuzluğun içinde kaybolur insan. Evrensel maddenin, evrensel ruhun ne kadar küçük bir parçası düşmüştür insanın payına. Bütün yeryüzünün ne küçük bir parçasında sürünüyorsun. Hep bunları düşün ve şundan başka bir şeyi önemseme. Doğa seni neye yönlendirirse onu yap. Evrensel doğa sana ne getirirse kabul et. Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabında dikkatimi çeken bazı yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.